Canlı yayına hoş geldiniz. Konuğumuz Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, bu gece Yıldırım Koç hocamızla son dönemlerde yaptığımız yakın Türk siyasi tarihine damga vurmuş olayları, özellikle sol sosyalist akımları, Türkiye'ye etkilerini, Türk siyasetine etkilerini konuşuyoruz. Gerçekten de çok bence tarihe geçecek nitelikte programlar bunlar. Yani Yıldırım Hoca'nın çalışmaları ve bu merak edilen konuların bu şekilde ele alınması, yazıları da çok takip ediliyor zaten Yıldırım Hoca'nın sosyal medyada. Hakikaten bir yakın tarihimize ben ışık tutmak olarak görüyorum hocam. Şimdi hocam sizinle geçtiğimiz günlerde yaptığımız programlarda tabii Şevket Süreyya'yı ve ondan sonra onların bir ortak dönemi var. Doğan Avcıoğlu ile beraber. O dönemlere kadar gelmiştik. Şimdi ben hani kısaca kadro ve yön hareketini daha önceden yaptık ama kısaca özetleyip e, yön hareketine geçebilir misiniz? Nasıl bir amacı vardı? O çıkarılan dergiler, hani Yönden sonra Devrim dergisi çıkıyor ama o 60'lara geleceğiz tabii. O süreci bir ele alacağız. Aslında 60'lardan hemen sonra Talat Aydemir olayı da var ama isterseniz önce bir kadro ve yönü bir özetleyebilirsek iyi olacak hocam. Yani Türkiye'de Türk sosyalizmi diyebileceğimiz bir akım var. Bu ilk önce 1932 yılı Ocak ayından 35 Ocağı'na kadar 36 sayı devam eden Kadro dergisiyle gündeme geliyor. İdeologu Şevket Süreyya Aydemir, 1920'lerde Türkiye Komünist Partisi üyesi, 1924'ten itibaren daha milliyetçi bir çizgiye kayan bir kişi. Ee, Daha sonra Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğinden 1928 ortalarında ayrılıyor. 32'de kadroyu Mustafa Kemal Paşa'nın bilgisi ve onayı dahilinde çıkarıyorlar. Düşündükleri de Türkiye'ye özgü, bağımsızlıkçı, milliyetçi, demokratik bir Türkiye yaratılması, Türkiye'ye özgü bir sosyalizm. Şevket Süreyya'nın o günkü çabaları Mustafa Kemal Paşa'nın kafasındaki modelle de örtüşüyor. Doğan Avcıoğlu da aynı şeyleri savunuyor. Arada bazı farklar var. Şevket Süreyya kadroyu çıkarırken iktidarda Mustafa Kemal Paşa var. Türkiye bağımsız bir ülke. Sanayileşmeye çalışıyor. Ülke içi kargaşalıkları önlemeye çalışıyorlar. Ama Doğan Avcıoğlu'nun 20 Aralık 1961'de yayınlamaya başladığı Yön dergisi çıktığında Türkiye Amerikan üsleriyle dolu. Ülkenin her tarafında Amerikalı danışmanlar cirit atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı Amerika'nın talepleri doğrultusunda biçimlendiriliyor. Demiryolu politikası terk edilmiş, karayollarına ağırlık verilmiş. Yani açıkçası Amerikan emperyalizminin etkisini artırdığı ve 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle de ortaya çıkabilecek bir sıcak savaşta Türkiye'yi mahvedecek bir süreç var. Ama Şevket Süreyya nasıl bağımsızlıkçı, Türkiye'ye özgü, milliyetçi bir sosyalizm modelini savunduysa, Doğan Avcıoğlu da aynı çizgide. Esasında yolları 1962'de kesişiyor. Yani 20 Aralık 1961'de Yön dergisini yayınlıyor. Büyük bir bildiriyle yayınlıyor. 1000 civarında, 1000 üstünde sayıda, 1042 yanlış anımsamıyorsam, Aydın'ın imzaladığı bir bildiri, yön bildirisi var. Esasında yön bildirisinde çok gevşek tutulmuş, gerçek talepler, ön planda olması gereken konular hep es geçilmiş. Geniş bir katılım sağlamak amacıyla ama derginin Yön dergisinin daha birinci sayısından itibaren o bildiriden daha farklı bir çizgi izleniyor. İlk başta Şevket Süreyya yok. Bildirinin imzalayıcıları arasında Şevket Süreyya Aydemir yer almıyor ama anladığımız kadarıyla çok ihtiyatlı biri Şevket Süreyya. Çok görmüş, geçirmiş, Doğu Halkları Kurultayı'na katılmış, Moskova'da eğitim görmüş, cezaevinde yatmış filan. İhtiyatlı bir insan. Ama 1962 yılından itibaren Yön'de Türk sosyalizmi başlığı altında yazılar yazmaya başladı. Doğan Avcıoğlu'nu da bu çok etkiledi. Doğan Avcıoğlu da
1963 yılında Yön'de Türk Sosyalizmi diye o başlıkta ve bazı yazıların içeriğinde de bu kavramı kullanarak bir görüş savunmaya başladı. Yani 62-63'te böyle bir ortak çalışmaları söz konusu. Bu arada Doğan Avcıoğlu sendikacılarla ilişki kurup bu sendikacılar aracılığıyla bir Türkiye Çalışanlar Partisi kurmaya çalıştı. Onun arkasından Sosyalist Kültür Derneği diye sağ cenahta Aydınlar Ocağı vardır. Bu cenahta da sosyalizmin, milli bir sosyalizmin propagandasını yapmayı, tanıtmayı amaçlayan bir Sosyalist Kültür Derneği kurdular. Bu çalışmalar 63-64'lere kadar devam etti. 65'ten itibaren milletvekili seçimlerinde Doğan Avcıoğlu'nun bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Gerçi Türkiye İşçi Partisi %3 oy aldı, 15 milletvekili soktu meclise ama 65 seçimlerinden itibaren Doğan Avcıoğlu da parlamenter sisteme olan güvende ciddi bir aşınma söz konusu. Yani şöyle diyor, bugünkü sistemde insanlar büyük toprak sahiplerinin, tefecilerin, şıhların, tarikatların etkisi altındadır. Özgürce oy kullanamazlar. O nedenle giderek parlamenter sistem aracılığıyla Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimleri, o sistemi yeniden kurmak mümkün değildir gibi bir havaya giriyor. 67'ye kadar böyle. 67'ye kadar 222 sayı çıkarıyorlar. Bu arada ilginç bir olay tabii Talat Aydemir olayı. Talat Aydemir kim? 27 Mayıs sürecinde o oluşan darbeyi yapacak ya da ben 27 Mayıs'a devrim diyenlerdenim. 27 Mayıs devrimini gerçekleştiren ekibin içinde olan ama Milli Birlik Komitesi'nin dışında kalan Harp Okulu komutanlığı yapan bir albay. 1962 22 Şubat'ında bir darbe girişiminde bulunuyor. İlk başta ellerinde bir ciddi program falan yok. Aralarına sivilleri de katmıyorlar. İsmet Paşa'nın başbakanlığı sırasında İsmet Paşa bu krizi başarılı bir biçimde atlatıyor. Çatışma önleniyor. Bu ayaklanmaya girişenler ordudan emekli ediliyor. Fakat haklarında dava açılmıyor. Emekliliğe sevk edilen Talat Aydemir ve yanında da binbaşı, süvari binbaşısı çok yetenekli bir binici, bana madalyaları olan Fethi Gürcan. Onlar darbe girişim süreçlerini sürdürüyorlar ve Kemalizmi savunuyoruz gibi de bir program hazırlıyorlar. Ama biraz amatörce bir program. 1966'da Talat Aydemir'in anıları yayınlandı. O anının içinde o programda yer alıyor. 20-21 Mayıs 63'te yeniden bir darbe girişimi oluyor. Ama bu defa açıkçası Harp Okulu'nun 2 sınıfı emekliye sevk ediliyor. Harp Okulu'ndan atılıyor. İsmet Paşa onların daha sonra üniversiteye girmelerini filan sağlayacak bir düzenleme yaptırdı. Talat Aydemir ile Fethi Gürcan da idam cezası veriliyor haklarında ve uygulanıyor. Bu süreçte Yöncülerle Doğan Avcıoğlu'yla Talat Aydemir grubunun hiçbir canlı ilişkisi yok. Ama Talat Aydemir'in anılarında yazdığı Türkeş grubu diyor beni sosyalist olmakla ve yön okumakla suçluyordu. Bunun üzerine Yön dergisi 14 ay süreyle kapatıldı. Bu ilginç olan işlerden biri, genellikle pek de bilinmiyor, üzerine de gidilmedi. Bu 14 aylık süre içinde Doğan Avcıoğlu Türk İş'e girdi. Türk İş'te araştırma dairesinin başına geçti. 14 ay orada dergide 9-10 tane yazısı var Türk İş dergisinde. Türk İş'in Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'la belli bir ilişkileri vardı. Seyfi Demirsoy Sosyalist Kültür Derneği'nin kurucusu olan kurucuları arasında yer alan tek sendikacı. İlginç bir adamdı Seyfi Demirsoy. 74 Ocağı'nda o da vefat etti. Daha sonra 67'ye kadar Yön'ü çıkarıyor. 67'de anladığımız kadarıyla parlamenter yoldan seçimlerde başarı sağlayarak Türkiye'nin bağımsızlığının sağlanabileceği konusunda kaygıları var.
67'de 222. sayıda Yön'ü kapattılar. Kapattığı sayıda da en önemli kazanımlarından birinin Türkiye'de milliyetçiliği Kemalistlerin bayrağı haline getirmek olduğunu yazdı. Çünkü çok ilginç, milliyetçilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biriydi ama 1946 sonrasında Amerikancıların savunduğu milliyetçilik öne çıktı. Yani o bağımsızlıkçı, Kemalist çizgi yerine Amerikancı. Doğan Avcıoğlu da 222. sayıda Yön'ün son sayısında yani bu dergi ne yaptı der, milliyetçiliği yeniden işte Kemalistlerin bayrağı haline sokmuştur filan. Şimdi bu 60'lı yıllar çok ilginç yıllar. İşte lise ve üniversite yıllarım. Bir kere dünya allak bullak. Şimdi Amerikan emperyalizmi İran'a saldırı hesabını yapıyor. O dönemde de 1965 yılında Vietnam'a saldırdı. Vietnam 1954'te Fransızları yenmişti. Ho Chi Minh'in önderliğinde General Giap'ın komutasındaki Vietnam ordusu. 65'te bir sahte saldırı ileri sürülerek Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a saldırdı. 1965'ten itibaren dünyanın her tarafında Amerikan emperyalizmine karşı kitle eylemleri başladı. Türkiye'de de oldu. Özellikle de 1968 yılında Kuzey Vietnam'ın ordusu ile Güney Vietnam'da Amerika'nın hakimiyeti altındaki bölgedeki gerillalara Viet Cong denirdi. Kuzey yani Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ordusu ile Viet Cong 1968 Ocak-Şubat'ında ünlü bir Tet saldırısı vardır. Amerikan ordusunun tozunu dumanını attılar. Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 68'den itibaren yüz binlerce insanın katıldığı savaş karşıtı gösteriler başladı. Genç arkadaşlar bilmezler, hani dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali vardır. Onun eski adı Cassius Clay'di. Vietnam'a asker olarak gönderilmek istendi ama dürüst davrandı. Onu reddetti. Bunun üzerine dünya şampiyonluğu unvanı elinden alındı. O da Müslümanlığa geçti ve Muhammed Ali ismini aldı. Yoksa eskiden Cassius Clay'di. Yani bizim gençliğimizde o dünya şampiyonu, Fraser'ı yenip dünya şampiyonu olduğu dönemde. O dönemde 6 gün savaşı var 67'de. Arap ülkeleriyle İsrail arasında. Yani İsrail'in Kudüs'ü ele geçirdiği saldırı. Onun arkasından El Fetih, yani Filistinliler gerilla eylemlerine başladı. O dönemde ilk böyle uçak kaçırma olayları gündeme geldi. Çok hareketli bir dönem. Asya'da, Çin'de Leyla Halit ilk uçağı kaçırandı. Daha sonraki yıllarda Türkiye'ye de geldi Leyla Halit. Çin'de 66'da kültür devrimi diye bir olay başladı 10 yıl süren. Çok ilginç bir şekilde başlı başına incelenmesi gereken bir konu. 10 yıl Çin'in altını üstüne getirdiler. Latin Amerika kaynadı. Che Guevara Küba'da bakanlık görevini bırakarak Bolivya'ya geçti. 67'de Bolivya'da öldürüldü. Yani 66-67 dünyanın alt üst olduğu bir dönem. 68'de de Fransa'da öğrenci olayları başladı. Tüm ülkelere, birçok ülkeye, bizde yani Türkiye belki onlardan doğrudan etkilenmedi ama bizde de 68 öğrenci olayları var. Fransa tarihinin en büyük genel grevi yapıldı filan. Şimdi bunlar olurken Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin düzenini kitabını yazıyor. Yani 67'de Yön'ü çıkarmayı bıraktıktan sonra bir buçuk yıl, yani 69'a kadar bir dönemde o yıllarda işte herkesin okuduğu, özellikle askerlerin okuduğu Türkiye'nin Düzeni kitabını yazdı. Çok önemli bir kitaptı o yıllarda. Ama o dönemde Türkiye'de sosyalist hareket de bölündü. Yani Yön'ün çıktığı dönemde Türkiye Sosyalist Hareketi'ni Türkiye İşçi Partisi temsil ediyordu. 67'de Ant çıktı. Doğan Özgüden şimdi Belçika'da hala. Ant çıkmaya başladı. Doktor Hikmet Kıvılcımlı Sosyalist dergisini çıkartmaya başladı. Mihri Belli, Reşat Fuat Baraner Türk Solu dergisini çıkartmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi içinde 68 sonrasında
Mehmet Ali Aybar ile Sadun Eren, Behice Boran, Nihat Sargın arasında bir bölünme oldu. O yıllarda Türkiye Sosyalist Hareketi'nde ciddi bir bölünme var. Doğan Avcıoğlu da bunları yakından izliyor tabii. 1968'den itibaren bir de işçi eylemleri yükseldi. Bir de o dönemde Türkiye Öğretmenler Sendikası var. Müthiş bir örgütlenme. 1969'da 4 günlük bir büyük öğretmen boykotu adı altında Türkiye tarihinin en başarılı genel grevini yaptılar. 16-19 Aralık 1969'da. Yani şu kadar şöyle başarılıdır. Bence Türkiye sendikacılık tarihinin en başarılı sendikası TÖS'tür. Türkiye Öğretmenler Sendikası'dır. Başında da Fakir Baykurt vardı. O dönemde 142 bin dolayında öğretmen var Türkiye'de. TÖS 70-72 bin üyeye sahip. Bir de Kenan Keleş vardı. Kademe sendikacılığını savunan ilk öğretim alanındaki öğretmenleri düzenli. Onda 5 bin üyesi falan vardı. Yani 72 bin artı 5 bin 77 bin falan oluyor. 4 günlük öğretmen boykotuna 107 bin öğretmeni kattılar. Yani öğretmenlerin toplam sayısı 142 bin, onun 108 binini 4 gün greve götürebildiler. Bu böyle bir hareketli dönem var. İşte 15-16 Haziran filan da 1970'te oldu. Bu süreçte de Doğan Avcıoğlu özellikle 69 seçimlerinde seçim sistemi değişmişti. Türkiye İşçi Partisi aşağı yukarı aynı oy oranını aldı ama milletvekili 2'ye düştü. Rıza Kuas'la Mehmet Ali Aybar kaldı milletvekili olarak. Onun arkasından parlamenter sistem olan güvenini iyice yitirdi ve bu darbe işlerine filan yöneldi ilk. Evet hocam, 71 sürecine gelmeden önce birkaç benim sorum var. Birincisi, Şevket Süreyya Aydemir'in devlet sosyalizmi ve Doğan Avcıoğlu'nun Kemalist sosyalizm arasındaki fark. Yani daha mı birisi, çünkü üçüncü bir yol değil Şevket Süreyya'nınki, sizin söylediğiniz devlet sosyalizmi olarak tanımlanıyor. Doğan Avcıoğlu'nun da işte Kemalist sosyalizm, daha sanki Kemalizme yakın ya da onu vurgulayan bir anlayış var. Bir onu soracağım. Bir de Talat Aydemir'le ilgili bir sorum daha olacak ama önce bunu bir alabilirsem sizden. Yani aradaki Esasında farkı. bir fark yok. Esasında temel sorun şu. Ta Komünist Enternasyonel'in 1920 Temmuz-Ağustos'undaki ikinci kongresine gidiyor olay. Orada kapitalizmin gelişmediği ülkelerde sosyalizme geçebilir miyiz sorusu tartışılıyor. Lenin'in ortaya attığı tez de şu. Diyor ki illa her ülke kapitalizm aşamasını yaşamak zorunda değil. Eğer dünyada sosyalist ülkeler varsa, onlar da yardımcı olursa, sosyalizme yönelik kapitalist olmayan yoldan geçerek sosyalizme varabilirler. İşte hatta Frunze'nin 1921 aralığında Türkiye'ye gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğünde Frunze'nin söylediği de aynen bu. Devlet sosyalizmini uygular ve dünyada başka ülkeler komünizme geçerse o lafı kullanıyor. Sizler de barışçıl. Evet, konu başlıklarımız özellikle 60'lı yıllardaki durumu özetledi. Yıldırım Koç hocamız çok hareketli, dünya gündeminde de öne çıkan bazı olayları az önce özetledi. Tabii Şevket Süreyya Aydemir ve Doğan Avcıoğlu'nun sosyalizme bakış anlayışı veya Türkiye'deki uygulanan Cumhuriyet rejimine verdikleri isim üzerinde duruyorduk. Şevket Süreyya Aydemir bunun devlet sosyalizmi olarak tanımlıyordu. Doğan Avcıoğlu da Kemalist sosyalizm olarak adlandırıyordu. Bu arada 1960 darbesiyle 1971 süreci arasındaki o geçiş sürecini ele alıyorduk. Hocam merhabalar tekrardan, ben kısaca özetledim. Sanıyorum Yani sesim geliyor. bu Evet. kapitalizm atlanabilir mi konusunda Sovyetlerden de epey destek alındı o dönem. Kayseri Sümerbank Fabrikası, Nazilli Sümerbank Fabrikası filan gibi. Şimdi açıkçası Doğan Avcıoğlu'nun dönemindeki dünya daha farklı bir dünya. Soğuk Savaş'ın yaşandığı, Türkiye'nin NATO üyesi olarak Güneydoğu kanadı
olarak Soğuk Savaş'ın tarafı olduğu bir şey. Fakat burada Sovyet politikalarında şöyle bir değişiklik var. Sovyetler 1960'lı yıllara kadar bu sosyalizme yönelik kapitalist olmayan yol stratejisinde ülkeleri kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Yani açıkçası manda yapmaya çalışıyorlardı. 1930'lardaki politikası ağırlıklı olarak oydu. Fakat 1960'larda biraz daha akıllandılar. Çünkü çok sayıda eski sömürge bağımsızlığını kazandı ve açıkçası bağımsız bir devlet olarak Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içine girmeye çalıştı. Bir sürü ülke var o yıllarda. Bu Baas Partisi'nin etkili oldu. Yani Suriye'di, Mısır'dı, Irak'tı, 60'lı yılların başlarında. Afrika'da birçok ülke var bu biçimde. Yani Şevket Süreyya ile kıyaslandığında Doğan Avcıoğlu biraz daha şanslı ve Doğan Avcıoğlu'nun kafasındaki model Sovyetlerin bizim gibi ülkeler için öngördüğü modele daha yakın. Çünkü şöyle Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içine girecek iktidarları ille parlamenter yoldan oluşturma diye bir dertleri yok. Mısır'da genç subayların işte Nasır, Cemal Abdülnasır'ın başında bulunduğu subayların darbesiyle Mısır'da yönetim değişti. Irak'ta 1958'de bir darbeyle yönetim değişti. Yani Sovyetler Birliği açısından 1960'lı yıllarda kapitalizmin dışına çıkacak ülkeler ille benim kontrolüm altında, hakimiyetim altında olsun diye bir bastırma, yönlendirme yok. Daha özgür bırakıyorlar. Bu nedenle Doğan Avcıoğlu'nun attığı her adım Sovyet istihbarat tarafından çok yakından izleniyor. Hatta Yalçın Küçükhoca'ya Doğan Avcıoğlu'nun anlattığı bir olay vardır. Bu junta faaliyetleri yani Madanoğlu cuntası diye bildiğimiz 9 Martçılar onu da ele alacağım. O süreç içinde aralarında bir devlet istihbaratçısı var bu yapının içinde. Sovyet Büyükelçiliğinden bir kişi gelip Doğan Avcıoğlu'na bir kağıda yazarak aranızda ajan var, dikkatli olun gibi bir uyarıda bulunuyor. Yani Sovyetler Birliği hem diyelim Türkiye İşçi Partisi'nin oyu artar artmaz onunla ilgileniyor ama oyları %3 oranında. Ama askerin yapacağı bir askeri müdahaleyle Sovyetler Birliği'nin öngördüğü strateji uygulanabilecekse Sovyetler Birliği buna karşı değil. Buna da açıkçası kapıyı açık tutuyor. O nedenle de Doğan Avcıoğlu ve 9 Mart olayını çok yakından izliyor. Yani Evet. esasında arada çok büyük bir fark yok. Ama Doğan Avcıoğlu döneminde Sovyet politikaları biraz daha özgürlükçü, iyi ilişkiler içinde. Yani belki şöyle diyebiliriz, 1930'larda Sovyet politikası kendi etki alanını artırmaya çalışıyordu. 1960'larda emperyalizmin çevrelenmesi, emperyalizmin pazarlarının sınırlandırılması gibi bir kaygıyla hareket ediyordu. Çin'in bugünkü bir kuşak bir yol projesi gibi. Yani Çin'in Evet. 2013'ten beri uyguladığı politika emperyalizmin pazar ve ham madde kaynaklarını elde ettiği ülkeleri kendi ticari sistemin içine katmak ve emperyalist ülkelere aktarılacak kaynakları daraltmak. Sovyetlerin 60'lı yıllardaki politikası bu. 30'lardaki ilişkim gelişsin, işte Azerbaycan gibi yapayım, kendi siyasi kontrolüm altına alayım politikası vardı. Evet. Yani bu nedenle Hocam çok şimdi farklılık yok. evet. Hocam şimdi ben daha önce de sizinle konuştuk. Ben de Uğur Mumcu'nun bir kitabını göstermek istiyorum. Bu İnkılap Günlükleri diye. Şöyle hani Evet. bu bilinen bir kitap zaten hocam. Siz de biliyorsunuz. Şimdi burada tabii Talat Aydemir kısaca şu şeyden bahsettikten sonra Talat Aydemir'in neden hani tekrar tekrar darbe girişiminde bulunmak istediğini sormak istiyorum. Şimdi Talat Aydemir aslında bu darbe ya devrim olarak nitelendirilen 1968 sürecinden önce 1956'da ilk süreç işte Osman Köksal'ı bir otobüs durağında görüyor. Şurada bir dondurma yiyelim diyor. Dondurmacıya gidiyorlar. Kafasındaki şeyi açıyor. açıyor.
Ve diyor ki sen diyor hükümetin gidişatından memnun musun? Osman Köksal da değilim diyor ve o ilk görüşmeler 1960'tan 4 sene önce falan başlıyor. Sonradan görüşüyorlar. Bu süreç olgunlaşıyor ve 1960 ihtilali 4 sene sonra geliyor. Ancak Talat Aydemir daha sonra tekrardan süreçten memnun olmuyor. Acaba şeyden memnun olmuyor diyorum. Çünkü tekrardan işte Adalet Partisi iktidara geliyor, sürdürüyor vesaire. Koalisyonda Şeyi beğen 61 seçimlerinde oy oranı %25 civarında Adalet Partisi'nin ve koalisyon hükümeti oluşuyor. Yani memnun değil o anlamda Talat Aydemir, evet. evet, memnun değil. Yani ve tekrardan iki kere daha işte 62'de bir darbe girişiminde bulunuyor. Ama sonuncusu 63'te olandan sonra artık bir kişiyle beraber idam ediliyor. Şimdi hocam Talat Aydemir'in gerçekten istediği neydi? Yani bu insan çünkü şeye bağlı gibi gözüküyor. Yani şu nedenlerle işte anayasayı öne sürüyor ve neden memnun olmadıklarını işte zaten bu kitapta anlatmış. İşte hem ekonomik olarak diyor bir şey sağladılar diyor. Ancak bir hareketlilik sağladılar. Ancak temelde emperyalistler, kapitalistler ülkemize girdi diyor. Yani kafasında bunlar var Talat Aydemir'in. Sonradan ama 60'tan sonra tabii özgürlükçü bir anayasa yapılıyor. Ancak Talat Aydemir neden saf dışı bırakılıyor? Neden rahatsızdı? Yani o süreçte bu 60'la Talat Aydemir açısından soruyorum. 60'la 63 arasında olan durum neydi Talat Aydemir açısından? O neden dışlandı yani? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1960'lı yılların ikinci yarısında bir sürü junta oluşuyor. Yani o döneme ilişkin anılarda farklı grupların birbirleriyle kısmen temas içinde olduğu filan anlatılıyor. Talat Aydemir de bu işin içinde olan kişilerden biri. Ancak o dönemde Kore'deki Türk Tugayı'nda görevlendiriliyor. Kore'ye gidiyor. Yani 27 Mayıs'ın öncesindeki son aylarda Talat Aydemir Türkiye'de değil. O nedenle Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs devrimi olup yönetimi oluşturan Milli Birlik Komitesi ortaya çıktığında Talat Aydemir orada yok. Ama Milli Birlik Komitesi'nin ötesinde de bir Silahlı Kuvvetler Birliği diye bir yapılanma oluşturuyorlar. Talat Aydemir o yapının içinde Türkiye'ye döndükten sonra. Bu Silahlı Kuvvetler Birliği esasında Milli Birlik Komitesi'nde yöneten açıkçası perde arkasındaki esas güç. Bunlar Adalet Partisi'nin kurulması, yeniden Demokrat Parti'yi canlandırma girişimleri, eski açıkçası eleştirdikleri 61 Anayasası'na rağmen eleştirdikleri uygulamaların devam etmesi, bir de o dönemde ordudan çok sayıda yani 5-6 bin subay emekli inkılap subayları diye emin sular diye ordudan çıkarılıyorlar. General sayısı çok azalıyor. Bir sürü huzursuzluk var. Bunun üzerine Silahlı Kuvvetler Birliği toplanıp yeniden müdahale kararı alıyor. Kuvvet komutanlarının da içinde olduğu. Fakat bu alınan karar uygulanmıyor. Uygulanmayınca Talat Aydemir eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu Silahlı Kuvvetler Birliği adı altında bir protokol imzalanıyor. O protokolü uygulamıyorlar. Çekiniyorlar. O protokol uygulanmayınca Talat Aydemir o zaman 1962 22 Şubat'ta harp okulu öğrencilerini ve bazı askeri birlikleri kullanarak bu işi yapmaya çalışıyor. İlginç olan şu, o dönemde iletişim bu kadar güçlü değil. Yani anında her tarafa ulaşmaları mümkün değil. Genellikle yapılan şu, bazı askeri birliklerle Ankara'yı kontrol altına almak. O zaman televizyon yok, özel radyolar yok. Radyo evlerini de teslim alıp radyo aracılığıyla bir müdahalenin yapıldığını herkese duyurmak. Yani darbe dediğimiz olay bu. Öyle büyük çaplı ülke çapında çatışmalar falan öngörülmüyor. Yani Talat Aydemir kendi açısından mantıklı, haklı, hazırlanma sürecinde yer aldığı ama o tarihte Kore'de görevli olduğu için Milli Birlik Komitesi'nin içinde yer almıyor ama Silahlı Kuvvetler Birliği'nin içinde daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra o yapı içinde alınan kararlar uygulanmayınca o zaman ben bu kararları uygularım deyip ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama yalnız Evet. bırakılıyor. Silahlı kuvvetlerde bizim bilmediğimiz iç dengeleri, iç yapıları var.
Hı hı. O nedense o Silahlı Kuvvetler Birliği'nin aldığı, protokole bağladığı kararlar uygulanmıyor. Evet hocam. Hocam şimdi meşhur 1971 sürecine gelebilirsek. Şimdi bir 9 Mart darbe girişimi oluyor sanıyorum. Bir de 12 Mart muhtırası. Muhtıra olarak tarihe geçti de darbe olarak da tabii adlandırılıyor. Muhtıra mıydı, darbe miydi? 60'tan mesela farkı neydi? Şey olarak söylüyorum, askeri müdahale açısından sormak istiyorum. E, Ve o süreçteki kadrolar nasıl birbirini tasfiye etti sonrasında? Nasıl tasfiye edildiler veya? Ve yaşanan o süreç nasıldı? Siz nasıl görüyorsunuz? Bu size göre bir darbe mi mesela? Evet. Şimdi 27 Mayıs'ta bir kere müdahalenin hazırlanma sürecinde generaller yok. Son anda müdahale kararı verildiğinde Cemal Gürsel o dönemde emekliye ayrıldı ya da ayrılacak gibi son anda Cemal Gürsel'i başlarına geçiriyorlar. Albay ve altı, örneğin Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ 27 yaşında yüzbaşı Milli Birlik Komitesi'ne giriyor. Yani askeri müdahaleyi gerçekleştiren komite içine giriyor ve ordu içindeki hiyerarşinin alt üst olduğu söylenir. Çünkü Milli Birlik Komitesi üyesi olan bir yüzbaşı bir generale emir verebiliyor ve orduda ciddi tasfiye oluyor. Yani ordu hiyerarşisi içinde yapılmış Evet. bir müdahale değil 27 Mayıs. Fakat 1967-68'den itibaren özellikle 27 Mayıs sonrasında cezaevine konan Demokrat Partililerin, başta rahmetli Celal Bayar olmak üzere, serbest bırakılması sonrasında ordu içinde ya biz bu işi niye yaptık tartışmaları başlıyor. Hele 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'nin iktidara gelmesi, tek başına iktidara gelmesiyle mecliste çoğunluk kazanarak birlikte bu tartışmalar artıyor. O zaman ordu içinde bu kez hiyerarşi hiyerarşik yapıya uyarak bir müdahale hazırlığı var. Birkaç junta var. 3 juntadan söz edilir ama bunların en önemlisi Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı e, Faruk Gürler'in içinde olduğu yapılanma. Bunlar açıkçası özellikle Faruk Gürler ve Muhsin Batur, yani iki kuvvet komutanı olunca bunlar ağırlıklı bir yapı. Bu junta girişimleri daha bir kontrol altına alınıyor. Fakat hazırladıkları bir program yok. Çok net bir program yok. Yani neye karşıyız ve iktidara gelirsek neler yapacağız konusu çok net değil. Bu süreçte karar alınıyor. Deniyor ki 9 Mart'ta bu müdahaleyi yapacağız. Fakat son anda aralarında devlet görevlileri de var. İsimleri falan da açıklandı onların. Bu olduğu gibi o dönemki Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a da gidiyor. Diğer parti yöneticilerine falan da gidiyor. Son anda Muhsin Batur ve Faruk Gürler bu müdahaleden vazgeçiyorlar. Ordu hiyerarşisini bozmayalım veya başka kaygılarla. İlginç olan, tabii her şey anlatılmıyor ama Muhsin Batur'un bir Amerika gezisi var bu süreç içinde. Müdahaleden önce bir Amerika'ya gidiyor, geliyor filan. 9 Mart için yapılan hazırlıklar gerçekleştirilmiyor. 9 Mart'ta bir müdahale olmayınca 12 Mart'ta bu defa 4 kuvvet komutanı birlikte, yani Tamaç, denizciler, Muhsin Batur ve Faruk Gürler Kara Kuvvetleri Komutanı ayın 12'sinde öğleye doğru bir muhtıra veriyorlar. Şimdi bu muhtıra niye verildi dendiğinde, ben o zaman ODTÜ'de öğrenciydim. Çok tartışıldı. İşçi olayları yükselmişti. 1968'den 70'e kadar yükselen işçi olayları var. Fakat 15-16 Haziran 1970 olaylarından, eylemlerinden sonra 4.000 civarında öncü işçi işten atıldı ve İstanbul, Marmara, Ege bölgesindeki işçi hareketi sessizleşti. Eylül ya da Ekim'de Bossa, Güney Sanayi Çukurova'da işgalleri oldu. Orada da büyük bir işçi kıyımı oldu. Yani işçi olayları bir kere yıl sonuna doğru tamamıyla kontrol altına alınmıştı. Yani 12 Mart bu amaçla yapılmış değildi.
İkinci gerekçe Türkiye'de sosyalist sol ne yapıyordu diye. Bir Kürtçülük bir miktar gelişmeye başlamıştı. Özellikle 65'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri Molla Mustafa Barzani'ye Kürdistan Demokrat Partisi'nin Türkiye kanadını kurdurarak bir Kürtçülüğü yeniden canlandırma sürecine girmişti. 1970'in sonunda da yani çok genç insanlardı. Devrimci Öğrenciler Birliği, DÖB içinde örgütlü olan işte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Hüseyin İnan bizim fakülteden de, İdari İlimler Fakültesinden de ama onların eylemleri başladı. Onlar eylemlere başlayınca bu kez Mahir Çayan'ın başını çektiği ekip biz süreci kaçırıyoruz. TEHAKO yani Deniz Gezmiş'in başını çektiği yapı kitlelerin hareketine önderlik edecek diye onlar eylemlere başladı. 1970 sonu 71 başlarında. Fakat onlar da açıkçası çok etkili olamadan büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ama Amerika açısından ürkütücü olan 9 Martçılardı. 9 Martçılar neydi? Onların anayasa esasında teorisyenleri iki kişidir. Bir Doğan Avcıoğlu, bir de Eyüboğlu. Cemal Reşit Eyüboğlu. Cemal Reşit Eyüboğlu da ilginç bir adam. 1960'lı yılların başında, daha önce CHP milletvekili, 60'lı yılların başlarında Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Sekreteri Zeki Baştımar'la ortak şirket kurmuş. Daha sonra Yön dergisini finanse etmiş. Daha sonra Devrim dergisini 69'da çıkan Devrim dergisinin finansmanında katkıda bulunmuş. Bu ikisinin ağırlıklı olarak da Doğan Avcıoğlu'nun yaptığı söylenir. Junta toplantıları sürecinde bir anayasa, devrim anayasası diye bir anayasa hazırlanıyor. Bu anayasayı şeyde e, daha sonra ilk kez 86 yılında yayınladılar. 1986 yılında Celil Gürkan anılarını yayınladı. 12 Mart'a 5 kala diye. Onun arkasında da bu devrim anayasası dedikleri metni yayınladılar. Bu Hı hı. metin tam bir açıkçası Sovyetler Birliği'nin bizim gibi ülkeler için öngördüğü, aynı zamanda Doğan Avcıoğlu'nun işte Kemalist sosyalizm de denebilecek, Şevket Süreyya'nın Türk sosyalizmi dediği programla büyük ölçüde örtüşüyor. Bazı maddelerini okuyayım. Mesela ikinci madde Türkiye Cumhuriyeti devrim ilkelerine dayanan halkçı, devletçi, laik, milli ve sosyal devrimci bir devlettir diyor. Resmidir, Türkçedir, Ankara'dır başkenti, bölünmez bütündür ülkesi ve milletiyle. Ama ondan sonra kamu hizmetinde çok ilginç, devrim ilkelerini benimsemeyen ve devrime aykırı tutum ve davranışta bulunan memur çalıştırılamaz. Yani bu temel ilkeleri kabul. Esasında bizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık süreci biten ve asıl memurluğa geçecek kişiler bir yemin yapması gerekiyor. Uygulanmıyor bu ama o da aşağı yukarı işte anayasaya bağlılık falan vardır ama burada çok açık olarak şey söylemişler. Bu devrime inanmayan ülkede memurluk yapamaz falan diye. Ekonomide tamamıyla devlet hakimiyeti var. Temel sanayi, ulaştırma, enerji, doğal kaynaklar, ormanlar devletin mülkiyetindedir. Devlet yani bütün sanayiye, temel sanayiye, ulaştırmaya devlet mülkiyeti getiriyor. Bunlar ancak devletin eliyle işletilebilir. Yani özel sektöre bu alanda hiç şey tanımıyor, hareket sahası tanımıyor. Devlet bunların toplum yararına ve etkin olarak işletilmesi için gereken tedbirleri alır. Diğer ekonomik kuruluşların da sahipleriyle fikir ve beden işçilerinin yönetiminde toplumsal yapıyı güçlendirecek ve adil bir gelir dağılımını gerçekleştirecek biçimde çalışması esastır diyor. Dış ticaret, bankacılık, sigortacılık devletleştirilir diyor. Devlet iç ticaret alanında da toplum yararına gerektiği tedbirleri alır diyor. Yani Evet, evet. alanlarında yani Atatürk döneminde bile yapılmayacak düzeyde bir devletleştirme öngörülüyor.
Evet. Evet, bu arada ben tekrardan özetleyeyim. 1971 herkesin çok da merak ettiği muhtırası darbe miydi, muhtıra mıydı, yaşanan süreç nasıldı? Mesela bir 9 Mart süreci var, bir de 12 Mart süreci var diyor hocamız. 12 Mart süreciyle 9 Mart süreci biraz daha farklıydı diyor. 9 Mart 1971 sürecinde Doğan Ağacıoğlu'nun da içinde olduğu bir plandan bahsediyordu hocamız. Ve onun detaylarını açıklıyordu. Daha sonra 12 Mart sürecine geleceğiz. O biraz daha farklı bir süreç. Burada tabii ki askeri yapılanma içerisinde TSK'da pek çok bölünmüş yapı olduğunu, yani devlete müdahale etme konusunda yapı olduğunu ve bunlardan ikisinin ön plana çıktığını söylüyor. İşte 9 Martçılar ve 12 Mart muhtırasını yayınlayanlar arasında. O da kimilerine göre 1971 muhtıra veya darbe olarak yorumlanabiliyordu. Hocamız şimdi o süreci tekrardan açıklayacak bize. Evet hocam, tekrardan bağlandınız. Teşekkür Şimdi ediyorum. oldu. Evet, valla birkaç gündür bu kopukluklar Yani devam ediyor. Evet, buyurun hocam. 71 normal sürecinde Ankara'da kalmıştık. da var. Evet. Evet. Yani Yani 9 bu Martçıların 9 Martçıları açıklıyordunuz hocam, 9 sanıyorum. Martçıların Onların bu bildirisi. devrim anayasası dedikleri metin, Anayasası. ilk kez Metin. 1986'da haberdar olduk bu metinden. Ekonominin tüm alanlarında devletin hakimiyeti ve bazı alanlarda da tekeli var. Yani özel banka olmayacak, özel sigorta olmayacak, özel açıkçası dış ticaret yapamayacak, ithalat, ihracat, temel sanayi, ulaştırma, enerji ve doğal kaynaklar ve ormanlar tümüyle devlet mülkiyetinde olacak. Böyle Hocam pardon, kapsamlı bir siz az devlet. önce şey demiştiniz, bir Sovyet elçisi Doğan Avcıoğlu'na bir kağıt verip içinizde ajan var demiş. Evet, Bu evet. bununla mı bağlantılı? Yani bu o yüzden mi 9 Mart süreci geri tepti? Yani açıkçası Amerika'nın da bu süreçte müdahil olduğunu ve belki Faruk Gürler ile Muhsin Batur'un tavır değiştirmesinde bazı öneriler, uyarıların etkili olduğu düşünülebilir. Çünkü gerçekten Muhsin Batur'un bu süreçte galiba yalnız başına Amerika'ya gidip gelmesi söz konusu. Yani Amerika zaten 1960'lı yıllarda Türkiye'de bütün bakanlıklarda Amerikalı uzmanlar falan var. Yani bize verilmeyen bazı, yani ben şöyle bir olaya tanık olmuştum. 69 ya da 70'ti. O yıllarda köy envanter etütleri yapılıyordu. Her biri böyle 1 santim kalınlığında kitap olarak basıldı. O zaman 67 il vardı. Bütün toprak mülkiyet yapısı ve köylünün nitelikleri inceleniyordu. Bunlar kitap olarak basılırken bir ara bunlar gizli bilgi diye basımı durduruldu. Ben Kaç bir ödev seneydi? Pardon için hocam. Kaç yılı dediniz? Kaç yılı? 1967-68 bunların basımı durduruldu. 67 ilin 35-40'ı basılmıştı. Köy envanter etütleri dediğimiz araştırmalar. Çok değerli çalışmalardı. O ara benim bir arkadaşım bu Agency for International Development diye Amerika'nın AİD örgütü vardı. Cinnah Caddesi'ni çıkarken Ankara'da Çankaya Doğu sağ tarafta bunların binaları vardı. Bir gün ben o arkadaşa uğradım. Bize gizlenen, Türklere gizlenen köy envanter etüt sonuçları Amerikalıların elinde vardı. Ben 67 ilin köy envanter etüt sonuçlarının fotokopisini aldım, hala saklıyorum. Yani Amerikalılar bu kadar işin içindeydi. Allah İstihbarat Allah. örgütünde içindeydi. Milli eğitim, mesela Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın en önemli taleplerinden biri milli eğitim milli olsun. Amerikalı danışmanları bakanlıktan çıkarın idi taleplerinden biri. O nedenle çok büyük olasılıkla nasıl Sovyetler Birliği'nin de Almanya'nın da Amerika'nın da Türkiye'de her tarafta ajanları vardır. Nasıl Sovyetler Birliği bu süreci izliyor idiyse Amerika Birleşik Devletleri de doğrudan ya da dolaylı kanallardan bu süreci izliyordu ve muhtemelen yani böyle bir anayasa olursa Türkiye emperyalist bloktan kopacak ve Sovyetler Birliği ile yakın ilişki içinde bir sürece dahil olacaktı. O yıllarda daha soğuk savaş yaşanıyor. Yani
46'da filan 46'da başladı Soğuk Savaş. Stalin 53'te öldü. 56'da biraz yumuşama var. Ama ta 1972'ye kadar Soğuk Savaş devam etti. 72'de SALT 1 dediğimiz stratejik silahlar sınırlandırma antlaşmasına kadar Soğuk Savaş devam etti. Soğuk Savaş böylesine devam ederken Türkiye 1964-65'ten itibaren Sovyetlerle yakın ilişki kurmaya başladı. Sovyetler Türkiye'de e, bazı fabrikaların yapımı için Demirel döneminde anlaşma imzaladılar. 66-67'de yani Seyitşehir Alüminyum, İskenderun Demir Çelik, Ala Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit filan gibi. Bir de üzerine böyle bir devrim anayasası denilen metinde her şeyin devlet kontrolüne alınacağı bir model gelirse Türkiye bu süreçte Sovyetler Birliği ile yakın ilişki içinde olacaktır. NATO içinde böyle bir açıkçası devletin olmasına izin vermezler filan. Mesela bakın eğitim ve öğretim ve de din işlerinde radikal tavır var. Din işlerinde devrim anayasası dedikleri 9 Martçıların taslağında özel din eğitimi yapılamaz. Yani bütün o tarikat, cemaatler, medreseler hepsi kapatılacak. Din eğitiminin nitelik ve kapsamı devletçe düzenlenir. Din eğitiminin nitelik ve kapsamı devrimin ilke ve amaçlarına ve laiklik ilkesiyle kişinin vicdan özgürlüğüne aykırı olamaz. Yani bütün o gizli medreseler, tarikat ve cemaatlerin gizli çalışmaları, gizli Kur'an kursları hepsi kapatılacak ve devrimin ilke ve amaçlarına ve laiklik ilkesi ile kişinin vicdan özgürlüğüne aykırı bir din eğitimi yapılamayacak. Özel din eğitimi de olmayacak. Devlet yapacak bu iş. Şimdi bu birçok insan açısından ya da belli Amerikan çünkü Türkiye'de gericiliğin kökeninde hep emperyalizm vardır. Hep desteklemişlerdir. Mesela eğitim ve öğretim her kademede parasızdır diyor. Eğitim ve öğretim. Devlet eğitim ve öğretimde halkın her kesimini devrim ilkeleri ve insanca yaşamın önemini anlayacak bir düzeye getirmeyi ve yurt kalkınmasına yararlı kişiler yetiştirmeyi hedef alır. Onu söylüyor. Sağlık konusunda tamamıyla devlet tarafından parasız karşılanması öngörülüyor. Yani Doğan Avcıoğlu'nun süreç şu. Doğan Avcıoğlu yani bu sözünü ettiğimiz dönem kapitalizmin altın çağı. Türkiye'de insanların kolayca iş bulduğu, ücretlerin satın alma gücünün arttığı, tüketim kalıplarının genişlediği, birçok yeni ürüne erişilebildiği, bir 68-69'da bir ekonomik kriz var kısaca. 70'te de bir devalüasyon yapılıyor. Amerikan doları 9 liraydı, 16 liraya çıktı. Böyle bir devalüasyon var ama ona rağmen insanlar hayatlarından büyük ölçüde memnundu. Yani kitleler Adalet Partisi'ne oy verdiği için aptal olduklarından oy vermiyorlardı. Cahil olduklarından oy vermiyorlardı. Hayatlarından memnun oldukları için oy veriyorlardı. 65 seçim. Bu durumda ama ülke elden gidiyor. Amerikan emperyalizminin üsleri her tarafı doldurmuş, Sovyetler Birliği ile bir sıcak çatışma durumunda ülke yani mahvolacak durumda filan. Namuslu, Kemalist, vatansever unsurlar da bu gidişi durdurmaya çalışıyor ama halk desteği yok. O zaman orduya yöneliyorlar. Ordu içinde böyle bir damar var. Ordu mantıkları da şu. Halkın desteği olması lazım diyorlar bu devrim anayasası dediklerinde. Ama dedikleri şu, biz iktidara geliriz. İktidara geldikten sonra halkı bilgilendirir, bilinçlendirir ve arkamıza alırız. Ama önce biz iktidara geliriz. Yani kafalarındaki mantık bu. Esasında o dönemi yaşayanlar belki anımsayacaklardır. Mahir Çayanlar'ın anlayışı da aşağı yukarı aynı. Mahir Çayanlar da diyorlar ki yani Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi halk oy vermiyor bize. Niye? İşte korkuyor diyorlar. Onların analizi korku. Biz diyorlar silahlı propaganda yaparsak, devletin güçlü olmadığını kanıtlarsak halk bizi destekler. Onun üzerine işte Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi 1970 sonu 71 başında eylemlere filan başlıyor. 12 Mart muhtırasından sonra
Bir kere şöyle, ben bunu yaşayan insanlardan da dinledim. E, Dev Genç, yani Mahir Çayanlar'ın hakim olduğu örgütlenme bu darbe hazırlığında rol aldı. Mesela ODTÜ'de Sosyalist Fikir Kulübü'nün başında Salim Dikman diye benim çok yakın arkadaşlarımdan biriydi. Hı Salim'in hı. anlattığı, Salim hayatta değil şu anda. 9 Mart gecesi Yeni Mahalle Edemi'ne bir yerde silahlı olarak bekledikleri ve askeri müdahale başladığında belirli yerlere onların da görevlendirileceği. Başkalarından da dinledim öyle bir olayı. Yani kafalardaki model iktidara gelinecek, ondan Hı sonra hı. halk desteği Daha gerçekten sonrası. uygulanarak sağlanacaktı. Hı hı. Ama 12 Mart'ta hemen böyle bir baskı dönemi başlamadı. Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekiliydi. Nihat Evet. Erim milletvekilliğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etti, başbakan oldu. İçinde ilerici bilinen bazı kişilerin de yer aldığı bir hükümet kuruldu. Yani o teknokratlar hükümeti deniyor. Evet, evet. Orası değil mi? Evet. Evet. Yani bunlar işte sözde reform yapacaklardı. Devrim dergisi de bu dönemde yayınlanmaya devam etti. Son sayısı 27 Nisan'dadır. Hı hı. 26, fakat eylemler de devam etti, silahlı eylemler. Onun üzerine 26 Nisan'da sıkı yönetim ilan edildi 11 ilde. Ve o dönemki dergiler 27 Nisan son sayıları çıktıktan sonra bir daha yayın yapamadılar. Onun arkasından da zaten Efraim Elrom'un öldürülmesi filanla birlikte balyoz operasyonları yapıldı. Ülke içinde baskıcı bir dönem başladı. Nihat Erim hükümetinde de değişiklikler oldu. O teknokratlar hükümetinden Atilla Karaosmanoğlu filan ayrıldılar. Ama 12 Mart dönemi 12 Eylül gibi değildi. Zaten 12 Eylül'de insanların direnmemesinin nedeni, ya 12 Eylül'de başımıza bir iş gelmedi. Mesela 12 Mart döneminde DİSK'in faaliyeti durdurulmadı. Hı 12 hı. Mart döneminde bütün siyasi partiler kapatılmadı. Parlamento kapatılmadı. Değil. Bütün siyasi partilerin faaliyeti durduruldu, bütün sendikaların faaliyeti durduruldu. Bir sürü insan anında önce gözaltına alındı, yaygın işkenceler oldu filan. Mesela 12 Mart'ta e, DİSK faaliyette bulundu, bir dönem grev yapamadı. E, Anayasada 1971 Eylül'ünde önemli bir 6. madde değişti ve 119. maddeye bir ekleme yapılarak memurların sendikalaşma hakkı ortadan kaldırıldı. Tamam, sesi aldım hocam. Gene gitti. Evet, üçüncü kez Yıldırım hocamız bağlanacak. İstanbul'da yoğun bir yağmur var. Ancak Ankara ile bağlantılar hep bu şekilde. İstanbul'un içerisinde bunlar olmuyor. Maalesef internette çağ atladık denilen bir dönemde sürekli bu kesintileri yaşıyoruz ve bir yavaşlık da var. Onu da belirtelim. Yani aslında bağlantılarımızda hiçbir problem yok ama ara herhalde bağlantılarda sıkıntı var. Evet hocam, evet vallahi çok üzgünüm, tekrar koptu. Evet hocam, Yok buyurun. yok, sizle ilgili bir şey değil. Hay Allah'ım. Yani 12 Mart ile 12 Eylül birbirinden çok farklı. 12 Mart döneminde tamam, o balyoz operasyonlarıyla geçmişe dönük, yani Mahkabine şamil değildir kanunlar. O tür saçma sapan işler yapılmaya çalışıldı filan, ama yani 12 Eylül'le kıyaslandığında yani çok 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 daha yumuşaktı. E, 12 Eylül'de zaten 73 yılında da seçimlerle birlikte yeniden parlamenter düzene geçildi. E, Doğan Avcıoğlu da zaten beraat etti. Yani çok ilginç bir biçimde bu Ziver Evet. Bey Köşkü'nde işkenceye tabi tutuluyorlar. İlhan Selçuk, Cemal Reşit Eyüboğlu, ismini bildiğimiz birçok yazar o dönemde, İlhami Soysal gibi. Fakat yargılanıyorlar. Hepsi beraat etti. Yani Madanoğlu Cuntası girişimi beraatle sonuçlandı. Hani böyle 12 Mart döneminde çeşitli silahlı eylemde bulunan
örgütler epey sıkıntı yaşadı. Onlar da 74 affıyla çıktı. Türkiye İşçi Partisi o dönemde 1970 yılı Ekim ya da Kasım'ıydı 4. Kongresinde Kürtlere ilişkin bir karar aldığı için bölücülük gerekçesiyle kapatıldı. Komünistlikten kapatılmadı. Hı hı. Yani Sadun Hocalar, Beyci Hanımlar epey bir ceza yattılar. 74 affıyla filan çıktılar. 1 Mayıs 75'te de Beyci Hanım yeniden Türkiye İşçi Partisi'ni yeniden kurdu 1 Mayıs 75'te. Ama mesela 74'ten itibaren Türkiye rahatladı. Doktor Hikmet Kıvılcım'ın çizgisinde olanlar 16 Haziran 74'te Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni kurdular. Türkiye Komünist Partisi 74 Eylül'ünden itibaren Türkiye'de sendikalarda etkili olmaya çalıştı. 73'te bir atılım yapmıştı. Yani 12 Mart kısa sürdü, etkisi sınırlıydı. Ama Doğan Avcıoğlu açısından müthiş bir 9 Martçıların sağladığı olanak 12 Mart'la birlikte bitti. Doğan Avcıoğlu da zaten ondan sonra şeye girmiyor. Bu siyasi faaliyete girmedi. Evet, İşte kitap yazdı, Türklerin tarihini yazdı, diğer evet, evet, kitapları evet. yazdı. Evet. Hocam benim kafama takılan şu. Bu hani muhtıra süreci 12 Eylül'e benzemiyor. Siz de söylediniz ama darbe olarak da görülüyor. Hı hı. Şimdi darbe olarak da görülüyor. Tabii o zaman insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Tabii askeri gücün yaptığı pek çok hareket çünkü ellerinde silah var. O zaman 1960'ta darbe miydi süreci? O süreç geliyor. Yani askerlerin eliyle yapıldığı için. E, O takdirde çünkü 71 muhtırasında hani kan dökülmedi. O şekilde yani 12 Eylül gibi olmadı daha doğrusu. 70'lerin sonlarına doğru da tabii ki bir iç şey vardı. İç çatışmalar, sağ sol çatışmaları doğdu ama hani 1980'in zemini hazırlandı aslında. Yani o noktada siz 71'i gerçekten muhtıra mı, darbe mi tam olarak nasıl tanımlayabiliriz biz yani? Nasıl görüyorsunuz? Bakın, askerler Askeri eylem olduğu için. yaptı diye kötü demek mümkün değil. Portekiz'de Salazar diktatörlüğü vardı. 1976 filandı. Askerler darbe yaptı. Salazar diktatörlüğünü devirdiler. Ve dünyanın çok az ülkesinde olacak kadar özgürlükçü bir anayasa getirdiler. Bizim 1960 27 Mayıs'ta Öyle oldu. Evet, itibariyle evet, Türkiye evet. tarihinde işte 1876 anayasamız vardır, 1909 değişikliği var, 21 anayasası var, 24 anayasası var, bir de 82 anayasası var. 61 anayasası tarihimizin en demokratik anayasasıdır. Doğru, Peki evet. sonuçları itibariyle 12 Mart ne yaptı? Geri götürdü. Yani Hı hı. memurların sendikalaşma hakkını ortadan kaldırdı, çeşitli faaliyetlere kısıtlamalar getirdi. Yani toplumsal ve Sonuçları siyasal itibariyle mi değerlendirmemiz lazım hocam? Yani sonuçları itibariyle mi değerlendirmemiz sonuçları lazım? itibariyle yani Salazar Evet. diktatörlüğünü deviren askeri müdahale ilericidir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki askeri mücadele ilericidir, devrimcidir. 27 Mayıs 14'leri tasfiye ettikten sonra o ilerici kimliğini pekiştirmiştir ve Türkiye toplumunun önünü açan siyasal hareketlere izin vermiştir. 12 Mart gericidir, darbedir, Amerika'nın büyük olasılıkla bilgisi ve hatta yönlendirmesiyle Muhsin Batur ve Faruk Gürler'in 9 Mart sürecinden ayrılması sonucunda olmuştur ve sonuçları itibariyle baskıcı bir yönetimdir. Sıkı yönetimler ilan edildi. Memurların sendikalaşma hakkı ortadan kaldırdı ve sendikalaşmaları 119. maddeye konan bir hükümle yasaklandı. Bir sürü bu tür şey var. 2 yıl filan grev yapmak yasaktır. 12 Eylül iyice yani açıkçası allak bullak etti Evet, 12 Eylül. Yani ben o tabii. zaman 27 Mayıs'a devrim diyorum, 12 Mart'a ve 12 Eylül'e de darbe, gerici darbeler, Amerikancı darbeler diye bakıyorum. Sonuçları itibariyle. Evet hocam. Evet. Hocam ben son olarak şeye gelmek istiyorum. Tabii Doğan Avcıoğlu hakikaten Yön dergisi, Devrim dergisi yani bir siyasete yön veren bir insan. Çok hareketli bir dönemde sahneye çıkmış 60'lı yıllarda damga vurmuş bir insan gerçekten. Ancak tam o süreçte de öğrenci hareketleri başlamıştı.
İşte tabii dünyada da olaylar var, işte Küba olayı var, öğrencilerin ilham aldıkları pek çok figür var. Şimdi şeye gelmek istiyorum ben. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı. Onunla bitirmek istiyorum yani. Tabii Mahir Çayan olayı da var ama Mahir Çayan da kısaca ele alabilirseniz. O sürece nasıl gidildi? Yani işte 12 Mart'ın hemen sonrasında o sürece nasıl yol alındı ve nasıl o süreç o hale geldi yani? Yani bir kere mecliste 1961'de idam edilen Adnan Menderes, Fatih Üstünsorlu ve e, şey var, Polatkan. Polatkan. eski Eskişehirli Polatkan var. Buna karşılık bir üç idam isteniyordu. Yani esasında TEHAKKO'yu kuran, yani Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan adam öldürmediler, banka soydular, adam kaçırdılar. Yani bunların Türk Ceza Kanunu'ndaki cezası yani idam değildi herhalde. Yani ben hukukçu değilim ama hep bildiğimiz şey böyle olmadığı şeklinde. Ama o genç insanlar iyi niyetli insanlardı. Bence ben banka soymalarına karşıyım, adam kaçırmalarına karşıyım. Ben sınıf hareketinin bu demokratik ve meşru yollardan iktidar mücadelesi vermesi gerektiğine inanan kişilerden biriyim. Yani bu tür eylemlerin de adam kaçırma, banka soyma gibi eylemlerin de kitleler tarafından da pek kabul edilmediğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası bu üç idama karşı üç idam olarak feda edildi. Mahir Çayan'ın ve yani o zaman onlar da bir yola Kızıldere. Evet hocam. Evet, duyuyorum sizi. Yani Kızıldere olayı da yani Türkiye koşullarını bilen herhangi bir kişi üç tane İngiliz teknisyenini kaçırdılar diye o devletin gezmişleri idam etmekten vazgeçeceğini düşün. Yani orada farklı Evet, duygular evet. herhalde işin Hı bile hı. kendi hayatlarını sona erdirdiler. Evet hocam. Hocam, internetimiz çok sık kesiliyor. Bir sonraki programda çok daha geniş ele almak istiyorum ben devamını. Yani aslında 60 olayları çok konular var, hakikaten çok içerikli, çok merak edilen şeyler var. E, 70'lerden sonra yine 80'e kadar olan süreç, 60-70 dönemleri. İstiyorsanız sonraki programda daha derin ele alabiliriz. Ama şu anda yayın tam düzeldi. Sizin eklemek istediğiniz, özetlemek istediğiniz bir nokta varsa onu da alalım isterseniz. Yayın kopana kadar. Yok, ses çınlıyor. Onun Evet, için isterseniz buradaki burada bırakabiliriz. Oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınımızda ben yine teşekkür devam ederim. etmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar.